Evet sevgili dostlar ve arkadaşlar, Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir iki gün önce almış olduğum, bir arkadaştan almış olduğum, yani bayağı bir yıpranmış, yalnız saksı değil, yalnız saksı tercihi, yalnız sulamadan dolayı yıpranmış iki tane orkide. Birinci orkidemiz bu. Şimdi orkideler hani aslında hassas bitkiler ama aynı zamanda da hayata çok ciddi manada tutunan bitkiler. Şimdi görüyorsunuz, bakın bu orkideyi, aslında kökleri falan çok sağlıklı gözükmüyor yani. Ama yine de hayata tutunmaya çalışmış. İlk önce şu ana gövde, görüyorsunuz şu ana gövde. Ana gövdeden çıkarken bir tane dal vermiş. Bir dal vermiş, ikinci dalı vermiş, sonra da üçüncü dalı vermiş, bakın. Ama bir şeyde, orkidede aslında 4 tane dal olmuş. Gerçekten çok sağlıksız. Bir müddet daha böyle dursa bu da herhalde ölecekti. İkinci orkidemiz, bakın bir de şöyle bir şey diyeyim, yani şunu şöyle koyayım. Şimdi bunun içinde şey yok. Yani o dediğimiz şöyle şey yapayım. Normalde bunun saksısı şeffaf, biliyorsunuz, yani bildiğiniz gibi şeffaf olması lazım. Ama böyle bir şeyin içerisine atmışlar. Böyle bir şeyin içerisinde bu da kendince tutunmaya çalışmış. Bu yanlış şey tercihi. Şöyle köklerine de zarar vermesin. Yanlış saksı tercihi. İkinci orkidemiz de bu. Şimdi bunun da aynı şekilde şöyle göstereyim. Bunun içerisine koyulmuş. Saksı tercihi yine yanlış. Toprak tercihi her ne kadar yani doğru gibi gözükse de saksı tercihi yanlış. Burada bir tane ölmüş olan var. Bu tamamıyla kurumuş. Belli yani. Tamamıyla kurumuş. Şöyle yapayım. Belli. Ama orkidenin ben yaşlı olduğunu, bayağı bir yaşlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi tutunmaya çalışmış. Görüyorsunuz şuraya. Bakın bir dal vermiş. Çiçek dalı vermiş. 2 çiçek dalı vermiş. 3 çiçek dalı vermiş. Bakın ilk çiçek verdiği dal ilk 2 3 4 hatta kalın. Sonraki ince. 1 2 3 4 5 6 tane şey vermiş. Bu bence bayağı yaşlı. Hatta bu taraftan da 1 2 3 de bu taraftan vermiş. Onun için bunları saksı değişimi yapacağız. Sonra yeni güzel saksıra toprak değişimi yapacağız. Sonra biraz yapraklarla temizleyeceğiz. Hadi buyurun başlayalım. Şimdi çiçeklerimizi şöyle bir kenara koyalım. Şimdi ne ihtiyacımız var bunun için? Kuruyan şeylerini, dallarını kesmek için bir tane makasa ihtiyacımız var. Bunu steller yapmamız lazım. Steller yaptık. 2 saksıya ihtiyacımız var. Değişik boy saksılara. Küçük dalları küçüklere dikeceğim. 1 2 küçüklere dikeceğim. Büyük olanlara da büyüklere dikeceğim. 4. Aslında şu da eski. Bu ilk şeylerimden yani. Buna da bir tane dikeceğim. Bu bayağı bir delikli. Aslında bunun delikleri de çok fazla. Normalde saksıyı açacaksanız delik, geçen videoda da söyledim. Küçük küçük delikler açarsanız daha güzel olur, daha iyi olur. Şimdilik bunu kullanacağım yani. Şu an elimde olmadığından dolayı. Üçüncüsü sterler bir bezimiz. Yapraklarını falan sileceğiz. Özellikle yapraklarında da yani böyle değişik şeyler var. Yine kirli. Mikroplu yaprakları da hiç temizlenmediğinden dolayı. Bunun içerisine biraz limon sıktım. Biraz sirke de sıkılabilir. Yani o şekilde de temizlenebilir. Toprağımız. Bir tane böyle bir toprağımız var. Bu toprağımızı da burada kullanacağız. Yeni aldığımız toprağımız. Evet. Şimdi başlıyoruz saksı değiştirmemize. Şunları şöyle koyalım. Makasımızı şöyle koyalım. Bir tane tepsimiz tabi olacak.
Ben şu şeyden başlamak istiyorum. Büyükten başlamak istiyorum. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Dibi. Vallahi çok sert. İnanılmaz sert yani. Of. Oy oy oy. İçi bakın gördüğünüz gibi su dolmuş. Aslında çekerken şeylerine de yapışmış yani. Bazıları da kırıldı ama yapacak bir şey yok. Zaten eski dalları, şey dalları. Şöyle kökünü toprağını şöyle şey yapalım. Çıkartalım. Yani bu topraklar şeylerini de keseceğim. Bozulan köklerini de. Bakın görüyorsunuz. Aslında mahvolmuş yani. Çok kötü hale gelmiş. Aslında birkaçında da zarar verdik yani şey yaparken ama mecbur yani çünkü mecbur zarar verdik çünkü saksıya yapışmış yani. Saksıya yapıştığından dolayı da ama çok zor bir şey yani bu da aslında bir tane değil yani dediğimiz gibi 4 tane dal vermiş. 4 ayrı şöyle ana şeylerine de zarar vermeden bunları bayağı bir temizlememiz lazım. İlk önce şu yapraktan kurtulayım. Şöyle göstereyim size. Şöyle kapatayım. Ondan sonra bunları nasıl ayıracağız? Bunlar ben yani bu kadar süredir ya çok uzun sürelerden beri şey besliyorum. Orkide büyütüyorum. Ama yeminle böyle bir şey görmedim yani hiç. Böyle bir şey evet. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Aslında bunları beraber eksik büyük bir şey alıp ama olmaz o da olmaz yani çünkü çok kötü olmuşlar yani. Evet. Bunu ayırmamız lazım tabi. Şuralardan. Şuradan ayırabiliriz mesela. Şöyle göstereyim. Şöyle. İlkini ayırdık. Bir. Aslında görüyorsunuz. Çok şeyi yok yani böyle. İyiydi kökleri. Şey bir orkideye benziyor yani böyle çok dirençli bir orkide yani. Hatta elimize makas almışken şu kısmı keselim. Şöyle bir kenara koyalım bunu bir. Ondan sonra birinci orkidemizi ayırdık. Buna bakalım. Mecburen bazı kökleri zarar görecek yani. Bunun şeyi yok. Yani bundan kaçışımız yok yani. Mecburen görecek çünkü çok şey yani böyle ikinci orkidemiz tamam. Bunu zaten çok şey değilmiş. Şöyle alttaki şey zarar vermeden şöyle çıkartalım. İkinci orkidemiz. Aslında şunları da şöyle elimize şey almışken yavaş yavaş da keselim. Bir taraftan görüyorsunuz bakın bir taraftan şeye tutunmaya çalışmış. Hayata tutunmaya çalışmış. Orkideler aslında gerçekten şey bitkiler. Yani hayata tutunan bitkiler yani. Toprağı olmasa bile yaşamak isteyen bitkiler. Şöyle şunu da şey yapalım. Valla bunun
Yani aslında şu altı tamamıyla şey yapacağım, yani keseceğim. Üstten bayağı bir şey var. Alt hemen hemen çürümüş gibi yani. Şuradan zaten hiçbir şeyimizde yeteceğini. Ben bunu size şeyini de paylaşacağım. Yani kurumuş zaten. Şöyle diyelim, bakın. Yani tamamıyla kurumuş bir kök. Bunu atıyoruz. Şöyle şu dallarını kesiyoruz. Şu yapraktan bir parça daha alalım. Sert olmadığı için makasımız da çok kesmiyor yani. Açıkçası. Evet. Görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi şunu bir çekelim. Şimdi size orkidemizi tekrar göstermek istiyorum. Birinci şeyi bu. Şimdi bunda yine budamalar yapacağım, ufak ufak şeyler alacağım. Birinci kısmı bu. İkinci orkidemiz bu. Üçüncü orkidemiz bu. Dördüncü orkidemiz de bu küçücük orkidemiz. Şöyle göstereyim. Birinci orkidemiz. Şimdi bunun hemen kurumuş kısımlarından da, şu kısım zaten kesmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yok, kesmemişim. Aslında şey yapılabilir. Şeyden yani bunun durumu biraz güneşsizlikten de, yani kökleri mesela beyaz duruyor ya, bu köklerinin beyaz olması güneşsizliklerinden kaynaklanıyor. Yani güneş alamadığından kaynaklanıyor. Şöyle şey yapayım. Yani aslında ben bir de bir cımbızla, şimdi elimizde şunu da şöyle steril yapalım ağzını. Şimdi şöyle diyeyim, böyle küçük parçaları da şeyle almak lazım. Onunla fazlalıklarını, oraları bir doktor edasıyla aslında temizlemek lazım yani. Şunları da almak lazım ki bunlar olduğu zaman böyle, yani şeyine zarar vermeden yani almak lazım. Yani köklerine zarar vermeden böyle temizlemek lazım yani. Evet. Şeylerinden kurtulmak gerekiyor. Bir taraftan şunu da şöyle bir steril bir suyumuz var. Temizlediğimizi de o suyumuzun içine koyalım. Şöyle yapalım. Yine dediğim gibi alacağımız, keseceğimiz yerler var. Onları keselim. Şunu şöyle bir ayrı bir yere koyayım artık. Yani aslında birkaç tane böyle şeyi var. Yani şunları da şey yapalım. Şimdi birazdan size göstereceğim, işte görüyorsunuz, böyle koyuyorum şeye. Bu da üçüncü orkidemiz. Şöyle kuru kısımlarını, yani az da olsa kökü devam eden, bakın böyle
içi iyice göçmüş olanları şey yapmamız lazım, almamız lazım yani. Bir tarafı iyice geçmemiştir ama mesela şu gördüğünüz gibi şu kök gördüğünüz gibi bakın. Şöyle yaklaştırayım. Heh, bu kök tamamıyla içi geçmiş bir kök. Onu da kestim. Yani bu tür şeyleri bak şuna bakacaksınız. Hala devam ediyor mu? Yok. Bu da şey yapmış. Mesela buradan alınabilir. Şuna bakıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Mesela şurası sağlam gibi duruyor aslında. Ama şuradan itibaren gitmiş. Tabi buradan itibaren almamız gerekiyor. Şuna bakacağız. Bu biraz daha şey yapıyor. Hemen bunu da şeyimizin içerisine koyalım. Diğer bir şey, diğer en sonki bu şeyde en azından en son orkidemiz bu. Şöyle alıyoruz bunu da. Şöyle. Bakın. Dikkat etmek lazım. Yani böyle çok sert olmamak lazım. Çünkü köklerine zarar vermemek lazım. Bir tane kökü dahi çok önemli. Neden? Çünkü bütün diğer kökler kurusa bile bir tane kökten dolayı hayata tutulabiliyor yani. Tutunabiliyor yani. Bakın bu orkideyi biraz önce gösterdim size. Çok şeydi böyle. Yani çok durumu çok kötüydü ama buna rağmen hemen onu da kaldırıyoruz. Buna rağmen ne yapmış? Hayata tutunmuş yani. Hayata tutunmaya devam ediyor yani. Evet, diğer bir orkidemiz. Yine dediğimiz gibi bakın berbat olmuş şeyi. Yani gerçekten çok kötü bakılmış. Bunu da aynı şekilde şura tamamıyla öldüğünden dolayı böyle şuradan bir yerden bir kökün en sonki kökün şeyinden keseceğim. Hoppa. Evet gitti. Aynı bakın şuraları görüyorsunuz. Aslında biraz daha alttan kessem olurmuş. Şunu görmedim yani. Şeyi. Şunları alıyoruz. Böyle. Bakın şu kuru kısımlarını parmağımızın girmediği yerlere şeyden alıyoruz böyle. Bakın. Parmağımızın girmediği yerleri böyle küçük bir cımbız vasıtasıyla alıyoruz. Şimdi bakacağız. Şunun durumu nedir? Evet, bu bitmiş. Şey gibi gözükse de tabanından tamamıyla gitmiş. Ondan dolayı bunu alıyoruz. Geri kalan iyi gibi duruyor. Bakın şu da bitmiş gibi gözüküyor ama tam değil yani. Kötü gibi gözüküyor ama tam değil. Evet, bunu da hemen diğer orkidelerimizin içine koyuyoruz. Şöyle büyük bir şeyde her tarafını şöyle güzelce bir yıkamak lazım. Şimdi gelelim yaprak temizliğine. Şimdi şöyle dediğim gibi yine steril bir bezimizle, yani şimdilik yapacak bir şey yok. Yani uç kısımlarına su değdirmeyelim diyoruz ama gerçekten şeyin hali, yani orkidelerin hali gerçekten bayağı sıkıntıydı yani. Ama inşallah dediğim gibi toparlayacaklar. Sizinle bunların son durumunu da aslında paylaşacağım yani. Öyle şey yapayım. İyice güzel bir. Şimdi ben bunları buradan sonra bir de şeyin altında da, yani burada ben Almanya'dayım. Onu söyleyeyim. Almanya'da şeyler musluk suları aslında hazır aldığımız sulardan daha temiz. Bunları bir iki doktor söylemişti bana.
Yani aldığınız hazır sulardan Almanya'nın şeyleri şöyle koyayım. Bir. O da dursun. Hemen şunu alalım. İkincisini. Almanya'nın şeylerinden daha iyi yani. Dediğim gibi yani burada marketlerde satılan, yani Türkiye'deki BİM gibi marketlerde, burada Lidl var. Lidl'larda satılan şeylerden çok daha iyi olduğunu, yani Lidl'larda falan satılan sulardan çok daha temiz aslında. Onun için şeyden tutacağım, yani bir musluktan geçireceğim. Sonra bunların tabi gelişim şeylerini de, gelişim şeylerle yaptığım, gelişimlerindeki yaptığım kürleri de sizlerle tabi paylaşacağım. Şimdi kurulayacağım da ben bunları. Şunları şuraya koyayım. Şunu da koyayım. Evet, bu da 2 3 4. Yani şu aslında en ana. Yaprak önemli tabi. Yapraklarda yani yıllardır bu şeylere bakılmadığı için, orkidelere yıllardır. Şimdi bunları aynı şeylerle temizliyorum. Çünkü aynı, yani kökleri falan her şeyi aynı yani. Yani bunlar aynı ortamda büyümüş. Aynı ortamda hayatta kalmaya çalışmış. Her şeyleri aynı yani. O yüzden şeye gerek yok yani. Bu temiz, siteler bir su. Böyle şeylerinde bir şey var mı? Haşerettir, maşerettir olur. Olabiliyor. Değişik böcek şeyler altlarda. Onları görmemiz lazım. Bakın. Şuralarda bir şeyler var. Şurada bir şey var. Evet. Bugün aslında uzun bir video olacak yani. Anlaşıldığım kadarıyla. Olmak zorunda, çünkü 4 tane 2 tane şey aldım. Bunlar 2, eve geldik 4-5 tane, 2 saksı. Şurada bir şey var, onu da alalım. 2 kök aldım, eve geldim. Tabii 4 kök oldu. Evet. Şimdi şöyle. Dört. Şu da beşincisi. Şimdi bunlar birazdan köklenecek. Yani bunlar daha güzel kökler çıkacak. Şöyle yapayım. Öyle bir başlatalım. Evet. Bunlar bizim işte son orkidelerimizin getirdiğimiz son halimiz. Şöyle alalım, bir içine koyalım. İki. Daha budayacaklarımız da var. Öyle gözüküyor unuttuğumuz. 3 4 ve bu da son orkidemiz. Şöyle şey yapayım. Son kez alacağımız budaklar var mı, onlara bakalım. Burada küçük bir şey var. Bir. Çok güzel ya. Gerçekten mükemmel. Bak, çok zorlamış bunu. Şöyle yavaş
yavaş yavaş alalım onu. Şuradan şöyle. Bakalım var mı? Çok güzel duruyor. Orkidemiz başka. Var mı? Şuradan aslında gitmiş gibi. Şuradan. 3. Bakalım. Şunu şuradan götürelim. 4. Ve gelelim 5. orkidemize. Kırılmış. Aldığımızda biraz önceki şeyde. Hemen yandan alalım. Şuradan keselim o zaten buradan. Patlamış. Aslında şunu da kuruyan kısımlarını atacağız tabi. Şey değil yani. Bakın. Şu da yok. Bakıyoruz şuradan hakikaten bakın. Görüyorsunuz. Oradan gitmiş. Yani bu şey yerlere de toz kağıt tarçın dökeceğim. Böyle. Şunlar yeterli. Şöyle şey yapalım. Görüyorsunuz. Şunları da alalım. Şöyle bir tekrar bir hep birlikte. Şimdi orkidelerimizi şöyle güzelce bir kenara alalım. Şimdi gelelim toprak kısmına. Böyle dibine biraz normal kısımdan az bir şey dökelim. Şöyle yapayım. Heh. Bu daha iyi. Büyüklerden bir tanesini görüyorsunuz. Hemen şöyle aslında şeyde değil yani böyle biraz sıkıştırmak da gerekecek. Toprağın içerisine koyuyoruz iyice. Şöyle güzelce temizledik zaten sildik. Şöyle. Gövde biraz şeyde kalsa bence sıkıntı olmuyor yani. Çünkü gövdesinin gerçekten şeyde de kalması lazım. Yani toprağın biraz dışında kalması lazım gövdesinin. Gövdesi toprağın dışında olmadı mı? Yani bu sefer de gövdede şeyler başlıyor. Şöyle tutayım. Gövdede bu sefer çürümeler başlıyor. O da bayağı sıkıntılı bir şey. Yani aslında gövdenin şey yapmaması lazım. Yani çünkü gövdeden de dediğim gibi şeyler çıkıyor. Kökler çıkıyor. Hava kökleri falan. Onun için gövdenin biraz dışta kalsa çok daha. Şöyle biraz da sallayalım. Şu yaprağı şöyle alayım. Bazı buna ben bir de yani 3 aşağı 5 yukarı bu oldu gibi. Allah herhalde bayağı bir sevilmiştir. Ben bunları uzun bir süre böyle şeylere koymayacağım. Bakın. Görüyorsunuz.
Bir. Şimdi gelelim ikinci büyüğümüze. Hangisiydi o? O şuydu. Şu tekli, o iki tane olan, bir tanesi kurumuş olan vardı o. Yine yapıyoruz. Şöyle dibine, fark etmez veya büyük de olabilir. Küçükler de olabilir. Şöyle şeyin içerisine sıkıştırıyoruz. Şu şekilde bakın. Şöyle tutayım. Heh. Biraz gövde hafif dışarıda kalsın. Şöyle tutun. Yani bu arkadaş şeyde gördüm. Geçen bir yere gittim. Bir arkadaşa misafirliğe gittiğimizde görmüştüm. Tabii yanlış uygulama. Toprağı bunun bu. Yani normal şey olmaz buna yani. Aslında bir de şey denemeyi düşün. Normal toprak olmaz buna. Ama bir yerde görmüştüm. Bir arkadaş almış şeyi, orkideyi. Aslında normal bir toprağa, şöyle biraz çıkartalım. Normal bir toprağa dikmiş. Olmaz. Yani böyle bir şey olamaz. Bunlara kürlerimden falan, değişik kürlerle besleyeceğim bunları. Şunu da şöyle yapalım. Daha doğrusu şöyle dursun. Karşılıklı. 2. Evet, gelelim şimdi küçüklerine, o dallarına. Şu minikten başlayalım. Yine dibine biraz atalım. Gördüğünüz gibi orkidemizi yerleştirelim. Ve etrafını köklerle böyle biraz dolgun köklerle dolduralım. 1-2 sene sonra muhtemelen, ya da belki seneye, nasıl gelişeceğini tam bilmiyoruz yani. Belki seneye köklerini, şeylerini, bunu, saksılarını değiştireceğiz belki seneye. Bu da burada. Evet, hangisi olur buna? Aslında ikisi de, yani normalde şey biraz daha, saksıları biraz daha büyük alabilirmişiz yani. Bunu koyacağım bunu. Saksılarını biraz daha büyük alabilirmişiz. Yani orkideler, aslında orkidelere en büyük yaptığımız haksızlık, hata, bu ikinci bir saksının böyle süs saksılarının içerisine koymak. Ya ben açıkçası denedim yani şeyi. İkinci bir saksının içerisine koyduğunuzdaki farkıyla diğer türlü olan farkı çok ciddi manada fark ettiğini gördüm. Onun için evet, son orkidemizi alıyoruz. Bakalım bu nasıl olacak. Çünkü bunun dikildiğinde ya böyle çok, aslında yani bir ara delik deliyordum. Ama baktım ki çok faydası yok. Gelmiyorum, fakat eksik saksı aldığımdan dolayı bunu dikeceğim. Çünkü çıkarttık artık bunu. Ya da buna hiç dikmeyeyim ya.
Bunu mecburen bir şeyin içerisine koyacağız. Çünkü delikleri çok fazla. Delikleri çok fazla bundan dolayı. Evet böyle. Şurayı da destekleyen bir şey, birkaç tane bir şey koyduk mu olay tamamdır. Tamam. Şunları kaldırayım. Valla hanım biraz kızacak yani. Yapma, kızacak kızmasına da. Ama yapacak da bir şey yok. Şimdi şöyle koyalım. Bayağı karlı bir şey oldu yani. Karlı bir aslında ticaret oldu yani. Şöyle diyeyim. Şöyle yapayım. Bir. Şunu da şu ortaya koymuş olayım da. Görüyorsunuz. Bir taneden pazara gittim. Pazara gittim. 4 tane, 2 tane. Eve geldim 5 tane diye buna denir herhalde. Evet, görüyorsunuz. Şöyle biraz da suyunu verelim. Dibine geçsin, sıkıntı yok. 1 2. Hiçbirisini unutmuyorum yavrular. Yavrular böyle unutulursa. Şöyle bir de ılık kazık havada. Evet. Şöyle. Şöyle. Yantan tozlarını da alalım. Başka ne var? Evet.